Değerli izleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce ben sizlere Cumhuriyetimizin 97. yaşını kutladığımız bu güzel ve anlamlı günde Türk Toraks Derneği'nin kuruluş amaçlarından olan ulusal akciğer sağlığını geliştirmek ve korumak kapsamında sizler için düzenlediğimiz ve ülkemizde ilk defa olan akciğer sağlığı ile ilgili bu kongreyle sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğumu ileterek başlamak istiyorum. Bu bölümde sizlerle her öksürük önemli midir konusunu konuşacağız, tartışacağız. Çok değerli hocam Profesör Doktor Fuat Kalyoncu, Türk Toraks Derneği'nin bir önceki başkanı ve halen Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle bu konuda değerli bilgilerini paylaşacak. Tekrar hoş geldiniz Fuat hocam. Buyurun. Teşekkür ederim sevgili Berna. Evet, öksürük vallahi çok yaşamsal bir korunma refleksi. Ne yazık ki bizim de içinde bulunduğumuz omurgalı, memeli canlılar aleminde öksüremeyenler pek fazla yaşayamıyor. O zaman önce gelin bir öksürük nedir ve niye öksürüyoruz da başlayalım mı? Olur. Peki. Buyurun. Birkaç slide hazırladım ben. Uygun bulursanız onlarla başlayalım. Hapşırmak, öksürmek, değil mi? Bunlar ya da çeşitli vücut akıntılarımız, gözümüzün akması veya ne bileyim ishal olmak gibi. Bunların hepsi temizlik, içimizdeki böyle bize zararlı olabilecek etkenleri dışarıya atmanın yolları. O nedenle öksürük önemli. O nedenle belki varsa içimizde bir balgamın öksürerek dışarı atılması önemli. Bir çeşit savunma mekanizması yani. Savunma ve korunma mekanizması. Yani tabii farklı yöntemleri var. Üşüdüğünüz zaman hapşırıp öksürerek vücudunuzu ısıtabiliyorsunuz da. Yani ısı kontrol mekanizmamızı da durduk yerde hep spor yapma imkanı yok ama öksürerek ısıtabilirsiniz. Birkaç derece yükseltebilirsiniz. Ter içinde bile kalabilirsiniz bazen. Öksürüğümüzü başlatan vücudumuzda bazı algılayıcı noktalar var. Yani ortamda ısı düştüğünde bir zararlı bir kimyevi madde veya içimize giren bir virüs, bir partikül, hava kirliliği, bir tetikleyici, sigara dumanı. Bu yani burnumuzda, yüz sinüsümüzde, gırtlağımızda, ne bileyim dış kulak yolumuzda birçok yerimizde var. Ve bunlarla beraber hemen öksürmeye başlıyoruz. Böylelikle korunma mekanizmamız devreye geçmiş oluyor. Sık karşılaştığımız bir durum mu bu? Valla sık karşılaştığımız bir durum. Yani şöyle söyleyeyim size. Kışın sağlık merkezlerine birinci basamaktan itibaren yani aile doktorlarınıza işte ne bileyim dahiliyeci, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları başvuruların yarısı öksürük. Aslında çok haklısınız. Yani hiç öksürmeyen var mı diye sormak istedim şu an hayatında değil mi? Hepimiz mutlaka bir dönem bir öksürük tecrübesi yaşamışızdır. Yani herhalde mümkün değil. Her gün zaten birkaç kere içimizi temizlemek ama bunu tabii bir doktora gitme nedeni olarak görmeyelim. Yapıyoruz o manevrayı. Toplumda baktığımız zaman aşağı yukarı yani yazın bile en az %10 civarında, kışın duruma göre daha fazla oranlarda yarıya kadar uzayan bir oranda öksüren insanların olduğunu biliyoruz. Bu büyük de bir tabii ilaç konusunda da önemli. Sadece bununla alakalı Amerika'dan bir fiyat yaklaşık 7 milyar dolarlık. Bu sadece yani vatandaşın gidip de kendisinin aldığı filan öksürük ilaçlarına ödenen para. Büyük bir gider. Büyük bir gider. Evet. Evet, savunma mekanizması, korunma mekanizması dedik ama ne zaman önemli? Ne zaman hastalık olarak algılamalıyız? Ya da hangi hastalıklarda öksürükle karşılaşıyoruz? Yani tabii öksürüğünüz bazen sizi rahatsız ediyor, bazen sizi rahatsız etmiyor da ortamdaki başka insanları rahatsız ediyor. Evet. Anneler en hızlı mesela rahatsız olan alarm sistemi. En çabuk yanıt veren. En çabuk yanıt veren sistem hemen aman neden bu öksürük var bu normalden fazla diyerekten onlar biliyorlar bir kere sınırı. Demek ki yani onu böyle söylerken etrafınızın rahatsız olmaya başladınız. Hatta yani komşularınızı... Anneniz size öksürüyorsunuz diyorsa bunu dinleyelim, ciddiye alalım. Bence de. Peki. Şöyle kabaca bir neden öksürüyoruz deyince gene slide var. Yani ani başlayan öksürük var. Bir de haftalar süren öksürüklerimiz var. Ani başlayanlar genellikle bir soğuk algınlığı, enfeksiyon. Bazen fazla yediğiniz zaman yediğiniz geri geliyor, reflü oluyor, hazımsızlık diyoruz. Olabilir. Hava kirliliği çok önemli bir neden artık dünyada. Covid için de öyle veya öksürmeniz için de bir neden.
veya solunum yolunu aniden tahriş eden, işte teminde konuşulduğu üzere mesleki bir kimyevi madde, ortamda sigara içilmesi gibi ya da ne bileyim çekirdek çitlerken içinize kaçan bir çekirdek kabuğu gibi çeşitli bir sürü nedenleri sayabiliriz. Ama haftalar sürdükten sonra işler değişiyor. Yani o zaman artık astım, koah, kronik bronşit, bronşektazi gibi bazı başka nedenler, daha bir sürü nedenleri de araştırmamız gerekiyor. Peki ne zaman doktora başvursunlar? Yani hemen ilk öksürükte gitmek gerekli mi? Bir sağlık kurumundan ne zaman yardım istesin? Ee, Ne zaman? Sizi ve çevrenizi rahatsız etmek diye cevap vereceğim. Yani bunu çünkü bazı insanlar hiçbir şeyden rahatsız olmuyorlar. Bazılarını da çevreleri demek önemsemiyor fazla ve dolayısıyla geldiklerinde çok uzun bir zamanda söyleyebiliyorlar. Şimdi gene orada bir görselimiz var. Yani uzayan diyorum. İnsanı çok zorlayan, böyle başınız dönüyor, düşüp kafanızı vurabilirsiniz, kusabilirsiniz, idrar kaçırabilirsiniz. Yani tansiyonunuz öksürmekten dolayı artık yükselebilir. Değil mi? Nefes darlığı hırıltıyla beraber olduğu zaman diyeyim ama bence rahatsız eden sizi ve çevrenizi her öksürük önemli. Evet, bu çok önemli bir nokta. İsterseniz tekrarlayalım. Sizi veya çevrenizi rahatsız ediyorsa öksürük, mutlaka bir sağlık kuruluşundan bu konuda yardım almak gerekir diyerek Tabii. mesajımızı verelim. Öksürük bir hastalık değil. Öksürük belirti, hastalık belirtisi. Yani bu bir kanser de olur, verem de olur, covid de olur, grip de Altından olur. her şey çıkabilir. Her Yani. şey çıkabilir. O sizi doktora git diyor. Yani bak Uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Bir alarm sistemi. Arabanızın ön panelinde bir lamba yanıyor mesela. Tamirciye götür diyor. Onun gibi mesela. Anladım. Peki şimdi pandemi dönemindeyiz hocam. Bu koronavirüs enfeksiyonu malum hepimizin gündeminde. Koronavirüs enfeksiyonunda öksürük dersek neler konuşabiliriz, neler diyebiliriz? Sevgili Berna, hakikaten öksürük, şurada bir görselim olması lazım. Covid ile alakalı. Bir dakika, biraz ileride herhalde kalmış. Evet. Yani Covid'li hastaları en sık doktora götüren nedenler ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, yaygın ağrılar, nefes darlığı. Ama bu tek başına öksürükle olabilir bazen. Veya yani görüyoruz iki taraflı zatürre yani pnömoni, akciğer iltihabı oluyor, adam hiç öksürmüyor. Yani o iki taraflı zatürre kimisini yoğun bakıma götürürken kimisinde de evde rahatlıkla oturuyor, ateşi bile olmadan, öksürmeden o zatürreyi atlatabiliyor. Demek ki yani bu kişisel bir olay. Herkes de farklı seyrediyor. Ve yani bir başkasında böyle rahat atlatımı gördüğünüz zaman siz de kendinizi öyle olacağım diye yanlış bir algı yaratıyor. Ve ondan sonra da kötü bir durumda geç kalmış olarak hastaneye gelebiliyorsunuz. Yani başkası öyle olabilir. Sizde de öyle olacağını yani bu iyi ya da kötü anlamda düşünmeyelim. Ama hani bilin ki öksürük başladıktan sonra herkese değil ama kötüleşecek olanlarda 5 gün içerisinde bir nefes darlığı ekleniyor. Mutlaka yani bu dönemlerde eğer nefes darlığınız da varsa gitmeniz gerekiyor. Şimdi Covid'e azıcık bir ara verelim. Koronavirüse tekrar dönelim ama şimdi tamam pandemi dönemindeyiz. Öksürdük. Hemen koronavirüs mü gelmeli aklımıza? Bu dönemde hani öksürüğümüze sebep olabilecek mevsimsel bir takım özellikler, ilaçlar, başka sebepler olabilir mi? Hani çok haklısınız. Yani hep işte konuşuyoruz grip mesela dediğimiz değil mi? Aslında o grip dediğimiz olayın içinde de bir sürü nedenler var. Hani biz kabaca grip, soğuk algınlığı diyoruz ama yani 20-30 tane belki farklı virüsler var. Herkese yani bu grip, soğuk algınlığı belirtileri gösteren o tetkikleri yapamıyoruz. Yani hangi virüsten falan diyerekten. Çoğunu insanlar tehlikesiz bir biçimde ayakta atlatıyorlar zaten. Bazen hiç dinlenmeye bile gerek yok veya imkanınız müsaitse evinizde 1-2 gün dinlenmeniz, düzelmeniz için yeterli oluyor. Özel bir ilaca tedaviye gerek olmuyor. Yani zaten hani kendi kendine düzeldiğiniz için ateşiniz varsa bir ateş düşürücü, ağrınız varsa bir ağrı kesici almanız yeterli oluyor. Bu arada tabii gene annenizin ya da eşinizin size verdiği bir sürü o bitkisel kökenli şeylere atfediliyor iyileşmeniz. Halbuki iyileşen gene kendi vücudunuz. Bir de şimdi alerji bizim ülkemizde çok yaygın görülen bir hastalık. Hani her yaş grubunu aldığımızda artık toplumumuzun en az 1/3'inde bir çeşit alerjik hastalıklar var. Siz aynı zamanda erişkin alerjik hastalıklar uzmanısınız da alerjide de sık karşılaştığımız bir belirti öksürük. Alerjik öksürük ve diğer öksürükler bunları ayırmamız konusunda ya da bir önerileriniz var mı? Ne yapabiliriz?
Yeni başlıyorsa öksürüğünüz ya da alerjiniz hakikaten ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ama yani bir polen alerjisi birkaç yıldır hep aynı mevsimde, hep aynı aylarda işte gözünüz kaşınıyor, burnunuz akıyor, öksürüyorsanız, göğsünüzde hafif bir hırıltı oluyor veya elleriniz egzama oluyor ya da kaşınıyorsanız bunun bir polen alerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da evinize bir kedi aldınız. Yani o kedi hemen ertesi gün sizde değil ama böyle haftalar, aylar içerisinde bütün bu bahsettiğim şikayetler gene ortaya çıkıyorsa gecenin yatağınıza gelip hep de gece öksürerek uyanmaya başladıysanız işte o zaman o kedi sizde de mesela alerji yapıyor olabilir. Araştırmak, bakmak lazım. Birazcık zaten insanlar zaman geçince neden alerji olduğunu daha kolay anlıyorlar. Biz de onlara testlerle yardımcı oluyoruz. En zoru burada herhalde mesleki yetkenler. Çalıştığınız fabrikada, iş yerindeki bir maddeye karşı alerjiniz varsa, yani iş bulmanın da çok zor olduğu bir dönemde, yani o işini değiştir diyemiyoruz işte. Çok zor. Mesleki alerjenlerde ya da meslek kaynaklı öksürüklerde bunu ortaya koymak, bulmak da çok zor. Çünkü çalışan kişinin de aklına gelmiyor. Sağlık çalışanlarında da biraz daha arka sırada aklımıza gelen bir nokta bu. Özellikle öksürük nedeniyle gittiğinde mutlaka o anki işi değil, daha önceki geçmiş yaşamında tüm meslek öyküsünü vermek herhalde bu açıdan da önemli değil mi Fuat Hocam? Çok haklısınız. Yani gene de tabii hep böyle biz çok sık görülen sebepleri öne alarak bütün bu herkesi inceliyoruz. Yani alerji olabilir bu, ne bileyim bir astım olabilir, sigara içiyorsa koah olabilir ki sigara içmese bile çok tozlu işlerde çalışanlar da gene öyle bir kronik bronşit koah gelişebilir. Verem her zaman aklımızın bir kenarında, tüberküloz hastalığı. Yani biz zaten hepimiz eski veremci doktorlarız. Doğru, doğru. Hep düşünüyoruz acaba bu da olmasın falan diye böyle aklımızın bir kenarında oluyor. Kanserin özellikle sigarayla teması olan uzun süre sigara kullananlarda böyle çok sinsi seyredebileceğini, hiç bulgu vermeyebileceğini veyahut da ilk kez öksürerek sıra dışı bir öksürükle gene bizlere bu insanları getirebileceklerini biliyoruz. Yani burada belki şunu söyleyeyim, normal grip geçirenler öksürdükleri zaman bazen hani doktora geliyorlar, biz de bir akciğer filmi çekiyoruz. Ve o zaman o grip diye çektiğimiz filmde erken dönem kanserleri görebiliyoruz. Yani aslında her şeyin de kıymetini bilmek lazım. Bazen o geçirdiğiniz grip bir film çektirmenize, akciğer filmi çektirmenize vesile oluyor ve erken olan bir hastalığınızı da yakalamış da oluyoruz. Evet. Bir de bazen hastaları görüyoruz bizlere başvurduklarında. İşte yıllardır öksürüyorum ya da şu kadar zamandır öksürüyorum. Hiçbir şey bulunamadı. Acaba bu psikolojik mi? Psikojenik öksürük diye bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Var. Olmaz olur mu? Buraya nasıl geliyoruz? Vallahi yani hani düşün taşın kaşın diyorlar. Demek ki insan kaşınabiliyorsa Öksürebiliyor da. öksürebilir de. Yani sıkıldığı bir ortamda öksürebilir de. Ne bileyim, öksürük bazen bir iletişim yolu olabilir belli yerlerde. Öksürerek meşguliyetinizi de belli edebilirsiniz. Yani olur tabii ki. Ama bu konuda uzmanlaşmış merkezler tarafından bütün gerekli tetkikler ve incelemeler yapıldıktan sonra psikojenik öksürük kısmına geçmemiz herhalde daha uygun olur değil mi hocam? Siz de bu görüşü paylaşıyor musunuz? Paylaşıyorum. Yani bu öksürük o kadar sık görülen bir olay ki dünyanın bazı ülkelerinde öksürük poliklinikleri var. Yani hastanelere gittiğiniz zaman öksürenler şurada muayene oluyorlar. Japonya'da mesela bu çok yani tanımlanmış bir olay, öksürük poliklinikleri. Oradan sonra işte gidip muayene oluyorsunuz. Hani tedavi basit bir şeyse yapıyorlar. Eğer veremseniz ya da astımsanız, kanser düşünüyorsa bile ikinci bir merkeze havale ediyorlar. Ama ilk filtrasyonu orada yapıyorlar. Aslında bizim aile sağlık merkezlerimize de hani çok, ama bizde tabii bu sevk zinciri pek o kadar hani layıkıyla olmuyor. Oralarda var. Belki de daha ekonomik oluyor tabii sağlık sistemi açısından baktığınızda. Kanalize etmek açısından olabilir. Peki koronavirüse dönersek, şu pandemi döneminde bazen de işte tanıdığı evdeki, iş yerindeki arkadaşlarının pozitif bulduğunu söylüyorlar ama öksürük olunca hemen hekime gitsin mi? Ne yapsın? Bu illaki hastalığının ağır geçeceği anlamına mı geçiyor? Ne ilişkilendirelim koronavirüsü ve öksürüğü? Yani herhalde yapılan tetkik, yani ağzınızdan, burnunuzdan, boğazınızdan alınan o PCR tetkiki diye artık herkes öğrendi. O tetkikte direkt
koronavirüs görülüyorsa, pozitifseniz, öksürüyorsanız, yani o zaman bulaştırıcılığınız biraz daha fazla, teorik olarak söyleyebilirim. Belki pratikte bu söylediğim kişisel bazda %100 tam doğru olmayabilir. Yani sabahtan beri bu konuşmalarımızda diğer hocalarımız da belli özellikler de saydılar ama yani öksüren ve pozitif olan hasta insanların bulaştırıcılığının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Hiç şikayet olmadan, tetkik olup da bilmeden, hani bir süper araştırmacılardan bahsetti Sayın Profesör Mehmet Ceyhan, değil mi? Onları bilmiyoruz, toplumda dolaşıyorlar, hasta olmuyorlar, merkezde hasta ediyorlar. Yani böyle insanlar da var. Kabaca onun için herkese aman maske takın diyoruz. Birazcık da böyle fazla öksürüyorsa ondan da uzak durmanızı tavsiye ederim. Özellikle kapalı ortam içerisinde. Evet. Peki öksürük tedavi edilmeli mi? Şimdi her öksürüğe müdahale etmeli miyiz? şöyle, yani zatürre olduğunuzda akciğerinizin içindeki iltihabın öksürük ve balgam şeklinde çıkartılması akciğerinizin içinin temizlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ne dedik başta da, öksürük koruyucu bir refleks. Öksüremezseniz canlı kalmanız zorlaşır. Yani tehlikeye girer yaşamınız. O zaman bir yere kadar öksürüğünüzün olması lazım. İyi bir şey. Ama bu öksürük sizi çok hani hırpalıyor, dayak yemiş gibi oluyorsunuz, işte ne bileyim yaşamsal uyku fonksiyonlarınız kaliteniz bozuluyor, yaşam kaliteniz bozuluyor, işinizi gücünüzü yapamıyorsanız. Evet, o zaman o öksürüğü biz durdurabiliriz, azaltabiliriz, makul bir hale getirebiliriz. Yani kısmen bu konuda %100 demiyorum. Çünkü vücudun yani bir ihtiyacı olduğunu düşünelim. Ama sizi rahatsız etmez ve uyuyabilir ve normal işinizi yapan bir hale getirebiliriz. Sürekli mi kullanmak lazım hani bu öksürük tedavisindeki yöntemleri, ya da nasıl bir tedaviler, ihtiyaç halinde mi? Ama yani şimdi şöyle, kısa nedenli, yani grip gibi veya ne bileyim bahar alerjisi gibi sonucu bitecek bir süreli bir olaysa sadece tedavinizi o esnada kullanmanız yeterli. Ama öksürükle seyreden astımınız var ise ya da değil mi sigara içtiğiniz, koah oldunuz ve öksürük balgamınız yılın 365 günü oluyor ise, o zaman o öksürüğünüzün sizi rahatsız etmeyecek bir dereceye indirilmesi ama tam olarak %100 olarak da yani kesilmemesi önemli olacak. Duruma göre, kişiye göre, hastalığa göre karar veriyoruz. Demin bir slide gösteriyordunuz galiba hocam, arzu ederseniz oradan devam edelim. Olur. Şimdi Evet, nane limona gelelim. Anneler bilir. valla geleneksel olarak bizim kültürümüzde de, dünyadaki hemen hemen bütün kültürlerde de, yani tıbbın zayıf olduğu, ilaçların olmadığı dönemden kalan bu geleneksel, alternatif, değişik, tamamlayıcı böyle tedavi metotları var. Bunların hiçbir tanesinin yani bizim bildiğimiz klasik ilaçla tedaviye üstünlüğü yok. O kadar basit. Yani aktardan aldığınız ya da size işte hani annenizi verdiğinde kırmadan içtiğiniz o sıcak veya soğuk neyse, elde yapılan ya da hemen olan bir şeyin sizi tedavi etme etkisinin olmadığını bilin. Vücudun tamir mekanizması muhteşem. Yani esasen nasıl eliniz bir kesildiğinde orası kapanıyor ise, nasıl tırnağınızı kesiyorsunuz tekrar büyüyor, saçınız kesiliyor tekrar uzuyorsa, ameliyat yaralarınız iyileşiyorsa, akciğerinizdeki zatürrenizde veyahut ne bileyim bir sürü hastalığınızda vücudunuzun kendi tamir mekanizmalarından olumlu olarak etkilenerek, sizin de o esnada bu mekanizmanızı zaafa uğratacak şeyler yapmamanız, belki dinlenmeniz, dengeli beslenmeniz yetecektir. İşte o esnada herkeste bir formül var. O formülü uyguladınız mı? İşte o ebe gümecinden, o bir madımaktan, şundan bundan değil aslında. Ben biliyorum o kendiliğinden hani oluyor. Biz zaten iyileşecekti. O süreci ona bağlıyoruz. Aynen öyle. Ama mesela kansızsınız veya ne bileyim işte vücudunuzun tiroid testleriniz az çalışıyor. Hipotiroidi dediğimiz bir konumuz var. Üşüyorsunuz ve hemen öksürüğünüz, o üşümeyi vücudunuzu ısıtmak için yani bir tiroid tedavisi almanız ya da ne bileyim kansızlığınızın tedavi edilmesi, biraz demir almanız mesela öksürüğünüze geçirebilir. Öksürüğe yol açacak diğer sebepleri ortadan kaldırdığımızda zaten öksürüğümüz de düzelecek. Düzelecektir. Yani mesela en zor nedenlerden bir tanesi hani işi değiştirmek, değiştirememek diye konuştuk ama mesela gene ona benzer bir şey. Evde beslediğiniz bir çok sevdiğiniz hayvana alerjinizin gelişmesi ve yani
bazı kişiler için o hayvancağızı evden göndermek hakikaten çok zor. Bazen imkansız yani oluyor. Aileden bir birey oluyor çünkü. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama işte o zaman ona bağlı olarak bazı şikayetleriniz de sizin bir parçanız haline geliyor. Ve Yani evde ilaç. hem kedimizle hem de öksürmeden yaşamak, alerjimiz varsa mümkün mü? Yani birazcık zor. Önceden biz çocukken öyle bir söz vardı. Hem 50 kuruş hem şoför mahalle olmaz diye. Yani birazcık zor doğrusunu isterseniz. Yani o hayvanın da mutlu olabileceği bir yerde olabilse, siz de onu arada gidip ziyaret edebilseniz, aslında bir bahçeli bir yerde olsa, bahçede yaşasa, balkonu kastetmiyorum. O çok eziyet olan bir şey. Yani herhalde daha iyi olacak. Açık ortamda olması. Açık ortamda olsa. Bu bitkisel ilaçlardan bahsettiniz, yararı olmadığını söylediniz ama diğer bir açıdan bakınca zararlı da olabilir mi hocam bu bitkisel ilaçlar? Ender nadirattan olabilir tabii ki. Nedenini bilmediğiniz, Allah ortalıkta dolaşan, hele bu internet filan yani bu sanal ortamlarda bir bilgi bombardımanı olduğu kadar dezenformasyon, yalan bilgi veya ticari bilgi bombardımanı da var. Öksürük, grip durumlarında kullanabilecek bence yüzlerce şey bulabilirsiniz internete yazdığınız zaman. Yani bu tabii her ülkede de biraz farklı. O ülkede ne varsa ona göre tabii bir reçete çıkıyor. Yani ne bileyim hani arz talep meselesi gibi oldu biraz ama evet, bu konuda paranız da yoksa bilinçli eğer olup, yani fakirseniz de ülkede de ilaç yoksa o zaman işte bir takım şeyler giriyor devreye. bu tür şeyleri kullanmaktan uzak durmak, mutlaka bilen birilerine danışmak gerekli diye düşünüyorum. Yani haklısınız. Bu hani öksürükten belki hani sağlıklı yaşama doğru kayan bir şey. Yani hep bu bağışıklık sistemini arttırabilecek bir mucize, bir iksir, yaşam iksiri yani umudinde insanlar. Böyle bir şey yok. Yani bunu bir kere bilmeleri lazım. Vücut bağışıklık sistemini kendisi ayar ediyor. Bu bulunduğunuz ortama, alışkanlıklarınıza, beslenmenize, güneşten D vitamini sentezinize, spor yapmanıza, kilonuza göre değişiyor. Kabaca yani etkili parametreler bunlar. Vücudunuzda da olması gereken demir, işte kalsiyum, magnezyum olması gereken kadar olacak. Bu vitaminler için öyle. Zaten bunun fazlasını alsanız da vücudunuz barındırmıyor. Bunu gene dışarıya atıyor. Dolayısıyla bunların hepsini dengeli tutabileceği, dengeli bir beslenme diyelim. Hiçbir şeyi abartmadan. Yani sizin de bağışıklık Azı karar, sisteminizi... çoğu zarar şeklinde. Evet, doğru. Yani bu şimdi söylemesi hakikaten kolay olmuyor ama anlaşıldığını tahmin ediyorum. Yani bazen o televizyonda da hani bir yemek tarifi soruyorlar. Tarif edecek kişi diyor ki yani bir hanım ya yani onu söylemem çok zor, göz kararı koyuyorum diyor. Şimdi bağışıklık sistemi de böyle. O göz kararı en nizam ama tabiat yani insan vücuduna öyle bir yani özellik vermiş ki o ayarı kendi kendine yapıyor gayet güzel. Yeter ki siz onun üzerine fazla gitmeyin. Zararlı alışkanlıklarınızla bağışıklık sisteminizi bozmayın. Hocam bu keyifli sohbet için ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada pek çok soru geldi halkımızdan. Özellikle bu son bölümde bahsettiğimiz bitkisel ilaçlar, vitamin desteklerinin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve öksürüğü önlemesi yönünde. İsterseniz, siz de uygun görürseniz bitirmeden bununla ilgili bir özet yapabilirseniz biz de bizden sonra gelecek konuşmacıların da zamanla özen göstermiş oluruz. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Yani biz vücut ısımız 36-37 derece arasında olan bir canlıyız. Vücut ısımız soğuyabilir. Dış ortam soğuksa ya da belli hastalıklarla işte kansızlığımız var filan vesaire soğuk kalabiliriz. Üşüyünce ısıtmak için işte öksürük, hapşırık gibi yani bazı şeyler devreye geliyor. Sobaya odun atabiliriz. Bir elbise daha giyinebiliriz filan. Bizim öksürüğümüzü etkileyen bundan dolayı öksürüyorsak sıcak herhangi içecek, sıcak yemek, şekerli olan mesela değil mi sabahleyin kahvaltıdaki bir kaşık reçel, pekmez, bal gibi ama sadece bunu enerji vermesi ve bizi ısıtması için ve ısındığımızda da öksürmeyeceksek eğer bunu temin edebilir. Aynı şey akşam belki birazcık alkolde de olabilir. Çünkü zaten alkol, şeker bunlar tabiatta bu nedenle olan moleküller ve bizi ısıtıyorlar. Yani bütün olay bu. Tedavi bağlamında değil, bizi ısıttığı zaman bu yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, içecekler o zaman bizi rahatlatıyor. Biz de öksürmüyoruz. Hatta ağrılarımız bir miktar az hissediyoruz. Değil mi? Bunların hepsi temelde vücut ısımızın etkilenmesiyle alakalı.
Mesela hani birazcık acıyı fazla yerseniz terliyorsunuz, biraz ısı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu sizi olumsuz etkileyebilir. Öyle bir şey. Yani bu ısı değişikliği özellikle menopozal dönemdeki kadınlarda da sorun olabiliyor. Hani şimdiye kadar hiç öksürmüyordum, menopoza girdikten sonra öksürüğüm başladı diyen hastalarımız için de bir açıklama olabilir mi? Olabilir. Çok haklısınız. Yani burada işte düzenli spor yapmak, yani vücudunuzun %20'sinin her gün bir yarım saat kadar güneş alması, özellikle öğle vakti civarında D vitamininizin normal olması. Fazla kilolu olmamalısınız ki vücudunuzun ısınma ve yani yaşamsal kabiliyetlerin ideal pozisyonda devam ettirebilsin. Haklısınız. Hormonal değişiklikler de tabii bunu etkili. Yani biz erkekler bunu belki biraz daha az yaşıyoruz ama yani menopoz dönemi bazı hanımlarda abartılı bir böyle ısı bozukluğuna sebebiyet verip böyle sekonder sorunlar da tali sorunlar da getirebiliyor. Hocam bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Hem kendim adıma hem izleyicilerimiz adına. Ben tekrar bizimle olduğu için Türk Toraks Derneği önceki başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu'ya ve bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve kısa bir aradan sonra bir sonraki oturumumuzda zatürre ile sizlerin karşınızda olacağımızı bildiriyorum. Hoşça kalın.